içsel yolculuk dedikleri. Mesela Paulo Coelho Simyacı'da anlattı. Hazineyi arıyor. Çocuk çıkıyor İspanya'dan. Mısır'ı komple geziyor. İspanya'dan Mısır'a geliyor. Arıyor. Ondan sonra nasıl bulacağını öğreniyor. Geri geliyor. Evinin duvarının dibinde gerçekten hazineyi buluyor. Şimdi insanın kendi içinde bunu şey diye anlatırlar. Mabet diye anlatırlar. İnsanın kendi içinde mabedi, kendi gerçekliği. İnsanın açması gereken kapı kendi içindeki mabedin kapısıdır denir. Mesela ezoterik bilgide şöyle anlatılır ama bu kapının dışarıdan ne bir zili vardır, ne bir tokmağı vardır, ne de bir kulbu vardır. Hiçbir şey yoktur. Bu kapı içeriden açılır ancak. Ama insanın o safiyete kendini getirebilmesi lazım. O içerideki sırrı kendi içselleştirebilmesi lazım ki kapı otomatikten kendiliğinden açılıversin. Veya içeriden sana açılsın bu kapı. İşte bu bir şey. Artık derece atlama, derece yükselme. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçme, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçme. İşte inisiyasyon bu. Biri okuma öğrenmeden ikinci sınıfa geçemezsin. İlla ki okumayı öğreneceksin. Yani bunu bileceksin ve bunu da dediğin gibi insanın karşısına iki tane alegoriyi koyarlar. Kendin öğrenmek zorundasın. Herkes üstad arar kendine. Mesela işte biz şöyle eğitildik, böyle eğitildik. Bunları çok duyuyoruz. Tabii ki bilgi hepimiz okulda okuduk. Hepimize bir şeyler öğretildi. Herkes bir şeye tabanından başladı ama ezoterik bilgi öğretilerek yani öğretilen bir şey değildir. Kendin arayıp bulman gereken bir şeydir. Sana ancak şeyi gösterir. Yani e, kapıyı gösterebilir yani. Kapıyı açmaz bile yani. Açtım ben hadi buradan içeri gir dahi demez yani. Kapıyı gösterir. Kapı burada der. Girmek istersen sen oradan girersin. O kapıdan girdikten sonra içeride iki kapı daha vardır. Üç kapı daha vardır. Ondan sonraki kapıyı da bilir. Üstad onu gösterebilir. Şu kapı ya da şu kapı. Şuradan girebilirsin. Yine kapıyı gösterir sana. Yani bu çok farklı bir yapı. Bunu anlayıp içselleştirebilmek dirsek çürütmekten geçiyor. Yani bunu yapabilmek için de insanın biraz felsefe yapabilmesi lazım. Kendi içinde düşünebilmesi lazım. Düşünebilme yeteneğini ileri götürmesi lazım. Şimdi etrafımıza, çevremize baktığımızda her şey, teknoloji olsun, ne bileyim bilim olsun, insanın düşünmeye değil, düşünmemeye iten şeyler. Bir yere gitmek çok kolay. Eskiden yürüyerek insanların canı çıkıyormuş. Şimdi hepimizin kapısının önünde araba var, otobüs var vesaire var. Bindin mi? Eskiden 3 ayda gidilen yere şimdi 8 saatte gidebiliyorsun. Uçakla 3 saatte, 1 saatte 45 dakikada gidebiliyorsun. Tamam bunlar bazı kolaylıklar sağlıyor eyvallah ama işte şeyi kaçırıyorsun bu sefer. İşte öz bilgiyi kaçırıyorsun. Yani sen her şeyi rahatladıkça, hiçbir şey düşünmedikçe bu sefer felsefe yapamaz hale geliyorsun. Felsefe yapamadığın zaman da düşünemeyen insan bunları akledemez. Bunları akledebilmek için düşünebilmek, felsefe yapmak gerekir. Ki bu felsefenin de yani felsefeciler tabii ki metodu vardır. Bir sürü felsefe var. Varlık felsefesi var falan var filan var. Ama bunun temelinde düşünmek vardır. Düşünmek demek kendini yeniden meydana getirmek demektir. Var olanın üstüne bir şey koymak demektir. İşte ezoterik bilgi burada devreye giriyor. Burada insanı öğrendikçe ve bunun üstüne gittikçe bir karşına bir sistematiği fark ediyorsun. Bir sistem olduğunu hissediyorsun. Aslında kaostan düzen doğuyor. Ezoterizm bunu gösteriyor insana. İnsanın hayatında, yaşadıklarında, düşüncelerinde, fikirlerinde bir sürü kaos var, karmaşa var. Hiçbir şey yerine oturmuyor. Çok kitap okuduğum zaman, ki zamanında ben de yaptım bunu. Okudum. Bilgi kirliliğinden başka bir şey yok. O onu dedi, öteki onu dedi, öteki bundan bahsetti. Herkes bir şeyden bahsetti. Herkes kendi bilgisini verdi ama ben ne dedim? Ben ne dedim? Senden bir şey öğrendim. Ama ben bir şey dememişim ki. Ben sadece burada şey olmuşum. Hard disk gibi olmuşum ben. Yüklemişim kendime. Tamam ben bunları biliyorum. Biliyorum tamam biliyor. Bilmek çok güzel bir şey. Bilmek harika bir şey. Ama bunu içselleştirip bu hamuru yoğuramadıktan sonra ortaya bir pasta bir ekmek çıkaramadıktan sonra ne işe yarayacak bu bilgi? Kendinden bir şey veremedikten sonra işte kendinden bir şey verebilmenin yolunu açar ezoterizm. Üstad seni eğer buraya götürüyorsa, o kapının önüne götürüyorsa vardır üstad. Üstad o zaman üstaddır. Ama sen şu kapıdan gir, gel ben seni elinden tutayım, şurada bir kapı var. Bir de bu kapıdan gir. Morpheus niye kırmızı hapla mavi hapı verdi? Zaten bu çok Niye güzel kırmızı hapla anlattın. mavi hapı Tabii. verdi? Şu mavi hapı at gel gidiyoruz diyebilirdi. Hayır. Bunu içersen burada kalırsın. Burada dedi gerçek var. Şimdi mesele bu yani. Benim bakış açım bu.
buradan bakmak lazım ezoterizme. Biz buradan bakabilmemiz için de bunu işte bugünkü hayatımızda, bugünkü yaşamımızda maalesef anlayamıyoruz. Daha böyle işte tasavvuf ehli olmak lazım. Ne bileyim, Kabala bilmek lazım. Başka öğretiler bilmek lazım. Ama bize de şöyle bir ön yargı var. İşte aman işte felsefe yapma. Bunlar işte sen yoldan çıkarsın. İşte Kabala Yahudilerin şeyi falan. Ya Kabala bir bilgidir ya. Sen bunu kötüye kullanırsan kötü olur yani. Ama bunu öğrenirsen, bunu öğrenmenin bir insana zarar vermez. Ama senin içindeki şeytan bunu illa kötüye kullandırıyorsa tamam, bilgiyi kötüye kullanırsın. Her şey bir bilgidir yani. Ama o bilgiyi sen nasıl bakıyorsun, nasıl içselleştiriyorsun? Bir de şimdi şey de var, sen her zaman dersin ya, cevaplarımıza soru arıyoruz. Yani içimizde bir ön yargı hepimizin. Bu ön yargılarımızla gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçek senin ön yargılarına ters düşüyorsa ne olacak? O zaman o benim gerçeğim değil. Yok böyle bir şey. Gerçek gerçek. Gerçek orada bir tanedir. Sen ön yargılarını, verilmiş cevapların kenara bırakamadıktan sonra ezoterizm olsun, ne bileyim işte tasavvuf olsun. Hiçbiri sende bir etki yapmaz ki. Hiçbir etki yapmaz yani. Hangi ritüeli yaparsan yap. Namaz kıl, kiliseye git, ne bileyim işte ne yaparsan yap. Mitraist ol, fark etmez. Bir etki yapmaz. Burada asıl mesele işte bu kendi algılarından, öğretilmişliklerinden, kendi o tortularından, tortu dersin ya sen, o tortulardan kurtulup bu yola girmek, bu yolu anlayamaya çalışmak, bunun üzerine koymaya çalışmaktır. Hüsnü, biraz evvel verdiğin kapı örneği harikaydı. Çünkü kapı sembolizması aslında insana bir tane bir şeyi anlatmak için, en temel anlamda bir tane bir şeyi sembolik olarak anlatmak için verilir. Bu şudur: sen kapının bu tarafındasın ve bir şeyler biliyorsun. Kapının öbür tarafına geçmek istiyorsun ama kapının öbür tarafındaki konunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorsun. Oradaki bilginin sende doğabileceği kadar kendinde bir açılma yoksa, o bilgiyi kendinde taşıyamayacağın bir durum varsa sende, o kapı açılmıyor. O kapı aslında senin kendi kendine koyduğun bir kapı. Yani kapının bir tarafındaki bilgiyle öbür tarafındaki bilgi arasındaki farkı gösteriyor. Ben A durumundan B durumuna gitmek istiyorum. Yani ben bir bilgiyi almak istiyorum. Ama o bilgi bende var olamayacağı şekilde kafamda ön yargılar var, takıntılar var, farklı bakış açıları var. Konuyu idrak edemeyeceğim seviyede bir düşünsel olarak hazır değilim ya da buna niyetim yanlış. İradem yeterli değil. Çünkü ezoterik sistemlerde bilgiyi almak için önce niyet, sonra irade gerekir. İrade çok önemlidir. İraden yoksa, niyetin doğru değilse ve zihnin yeteri kadar açık değilse herhangi bir bilgiyi kendinde içselleştiremezsin. Bilginin içselleştirilmediği sürece de sende çiçek açması mümkün değildir. Yani bir nevi bir tohumu alırsın ve sen de bunun yeşermesini sağlarsın. Nasıl yeşerteceksin bunu? Önce o tohumu alacaksın, anladım, ama kendinde bunu, tohumu barındırabileceğin bir şey olması lazım. Kapının öbür tarafındaki durum senin barındırabileceğin şeyse, uygunsa kapı açılıyor. Öbür türlü kapı açılmıyor. Ezoterik sistemlerdeki inisiyasyonun da nedeni bu zaten. Kapıların yaklaşık olarak nelerden oluştuğunu bilip ona göre kapıları inisiyatik olarak sistematize ediyorlar. Yani alegorinin ve sana verilen bilginin çözümlemesini sen gerçekten yapamadığın zaman içinde, o sistemin bir sonrasına geçemiyorsun. Çünkü o bilgi sende yok. Bir durumun öbür durumu içermesi. Yani kabalistik sistem aslında. Kabala tam olarak budur. Sefirotları anlatırken göreceğiz. Kapıyla ilgili alegorilerin hepsinin temelinde insanın hazır olması durumu vardır. Bilgiye hazır olmak. Zaten ezoterik sistemlerin hepsi bilgiye hazır olmayı gerektirir. Normal insan günlük yaşamında yaşamın gerektirdikleri dışında bir bilgiyi duymak ya da karşılaşmak istemez. Kontrol edilmek ister. Onu birisi kontrol etsin, ne yapacağını, nerede duracağını, ne şekilde yaşayacağını söylesin ister. Bu ona kolay gelir, doğru gelir. Kendi içsel büyümesiyle ilgilenmez. Maddesel olarak varoluşun devam ettirmeyle, itelemeyle ilgilenir. Dolayısıyla ezoterik sistemle ilgili belki de söyleyeceğimiz en önemli olgu, insanın kendi benliğinin denetimini eline almasını sağlar ezoterik bilgiler. Öyle diyebiliriz. Tabii daha da önemli noktasına değinmemiz gerekiyor burada. Ezoterik sistemden doğan yapılar.
evet okültizm gibi yapılanmalar, spiritüalizm gibi yapılanmalar var bir. Yani bir bilginin kendi kaynağı üzerinden çeşitlendirerek bakış açısı var. Bir de bunu kullanım şekli olarak yani örgütler ya da dernekler yapıları altında olanları var. Yani iki tip olarak ele alabiliriz bunu. Biri bilgiyi sistematize etmekten çok bilgiyi kullanmaya dayalıdır. Yani okült bilgi, spiritüel bilgi hep kullanımdır. Yani bu bilgiyi aktif bir şekilde hayata geçirmeye çalışırsın. Ama bu bilginin belli bir yönünü hayata geçirirsin. Diğeri ise sadece saf ve ham bilgiyi belli bir inisiyatif sistem içinde vermeye çalışır insanlara. Ama burada sorun şu, bir bilgiyi almaya hazır olmayan bir insana bilgi verilirse ne olur? Ezoterik sistemin ilk ana kuralı. Hazır olmayana bilgi verilmez. Verme. En iyi ihtimalle anlamaz ama kötü ihtimal de var. Anlamazsa problem yok. Ama bir de kötü ihtimal var. Onda sorun yok. Evet. İşte kötü ihtimal olan şeyden dolayı ezoterik sistemlerdeki bilgi her zaman keşifle elde edilmelidir. Birine aktararak veremezsin. O yüzden sözel yolla eğitim vardır. Deneyim çizgisinden geçmek vardır. Sadece yol gösterilir. Yolun üstünde kalmak kişinin kendi yapması gereken bir şeydir. Ezoterizmle ilgili bence söylenmesi gereken en önemli şeylerden biri buydu. Diğer konuları tek tek ayrıca bir ele alalım seninle istersen. Birkaç kitap Olur. önerelim mi? Ne dersin? Tabii olur. Olur. Kitap önermeye ben başlamak istiyorum. Tabii. Sen önce tahmin ettim zaten. Ben başlamak istiyorum. Elimde bir kitap var. Kitabın arkasını okuyacağım. Müsaade ederseniz yakın gözlüğümü bir takayım önce. Kitabın arkasından bir şey okuyacağım. Ondan sonra aslında bir ezoterik yolculuk anlatılıyor burada da. Konuştuklarımızın açısından bakıp o ölçüden bakmak lazım. Şöyle demiş yazar. Bu kitabı yazmaya başlamak benim için hiç kolay olmadı. Yıllarca kendimi sakladığım kabuğun içinden çıkmam ve bana insanların nasıl bir gözle bakabileceğini aldırmadan kendimi açık etmem gerekiyordu. Diğer insanlardan farksız biri olmama rağmen farklı bir deneyim çizgisinden geçmem gerekti. Ve bu deneyim insanların gerçek yaşam dedikleri, maddenin ötesinde gerçekleşen dinamikleri anlamamı ve bunların maddede ne gibi etkileri olduğunu idrak edebilmemi sağladı. Yaşadığım tüm olaylar aslında tek bir şey idrak edebilmem içindi. Yaşam nedir? İçimizde olan ama orada olduğunu dahi bilmediğimiz şey nedir? Hayatlarımız ve bir döngüde tekrar mı ediyor? Neyin içindeyiz? Özlemini duyduğumuz hayatların ne kadarı gerçekten bizi yansıtıyor? Kendimi gerçekten tanıyor muyum? Kendimi başka herhangi bir insanla bağlantılı bir düşünce ya da duygu içermeden nasıl tanımlarım? İçimde barındırdığım duygulardan memnun muyum? Bu kadarı gerçekte bana ait. Hepsinden önemlisi biz neyiz? Sorular sorular. Sorular cevapları doğurur. Cevaplar soruları. Hayatımın özeti budur aslında. Leam, gerçekliğinle yüzleşme. Burhan Kıvanç Erten. Bunu beklemiyordum. Ben tüm çağların gizli öğretilerini okuyacağız sandım. Yok, bence benim okuduğum kitaplar içinde gerçekten ezoterik bir saattir konuştuğumuz deneyimi anlatan dostum Kıvanç'ın kitabı, dostlar. Yani ben burayı kurduk, burada bir şeyler yapmaya, insanlara bir şeyler kazandırmaya, bir şeylerin peşinde değiliz yani. Bir şeyin menfaatini kazanmak, para kazanmak falan değil derdimiz. Bir şeyleri anlatma derdindeyiz. Yani sıradan insanlarız. Yani bir özelliğimiz yok yani anlatabildim mi? O şekilde. Ve bu kitapta benim için çok önemli. Kıvanç kardeşim gibi çok sevdiğim bir insan. Ve yazdığı kitap da çok önemli bir kitap. Biz bu entropiyi kurarken bunu yaptık, bunu söyledik. Kitaplardan alıntılar yapalım, örnekler verelim. Kitapları tanıtalım dedik. İnsanlar bilgiye ulaşsın. Bilgiye ulaşırsa bakış açıları değişir. Benim böyle bir deneyimim yok. Kitap yazmak vesaire gibi bir düşüncem de yok ama Kıvanç kardeşim çok güzel bir kitap yazdı. Birkaç yıl oldu bunu yayınlayalı. Böyle bir kitap var. Önce kitap tanıtımına buradan başlamak. Önce kendimizden başlamak istedim. Teşekkürler. Böyle diyeyim dostum. Kısaca bir kitabı da anlat madem ya. Hemen bir dakika şöyle. Yani arkasında zaten her şey anlatıyor. Senin yaptığın bu içsel yolculuk vesaire hepsi çok güzel anlatılmış kitapta.
kitabın içine Kitap aslında bakımlar da bunu görecekler zaten de. bilgi nasıl elde edilir? Bilgiyi elde ederken nelerden feragat edersin? Ne yollardan geçersin? Onu göstermek üzere yazılmış bir kitap. Yani aslında şunu yaşadım, bunu yaşadım kitabı değil o. O kitap her yaşanılanda elde edilen değişim ve bu değişimin insanın vücudunda, kendinde, benliğinde yarattığı sarsıntılarla birlikte her gün yeniden doğmak gibi. Yani sürekli yaşarken doğmayı anlatan bir kitap. Yaşamın içindeki maddesel çizgide, zamanın yolculuğu içinde farklı bir zamanın aksında gitmeyi anlatıyor. Orada gitsen ne olur ve sen e, daha fazlasını bildiğinde nerelere ulaşabiliyorsun? Yani en önemlisi insanın anlamına giden yolculuk. Bu e, çok kısaca hani bir dakikalıkta böyle söylenebilir. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz bu açıklaman için. Tavsiye ederim. Böyle bir kitap var elimizde. Buradan sana bırakayım sözü. Bir kitapta sen göster bakalım. Benim Ya kitabım yok. Sen senin kült kitabını gösterecektin sen diye düşündüm ama madem ezoterik sistemlerden bahsettik, benim açımdan hani ezoterik öğretinin çok önemli bir kaynaklarından biri benim açımdan tasavvuftur. Ama tasavvufla ilgili değil ama ona benzer başka bir kitap göstereyim. İslam metafiziğinde Tanrı ve İnsan. Bu da değişik ve güzel bir şekilde ele almış. yazarı Yazarı kim dostum? Ekrem Demirli. Hı hı. Ee, Yayın evi olarak Kabalcı'dan çıkmış. Kabalcı Yayın Evi'nden çıkmış ve genel konu başlıkları olarak şeyde gidersek aslında e, metafizik sorununu ele almış ama tasavvufun içinde ele almış bunu. Teorik tasavvuf, metafiziğin konusu sorunları, ilahi isimler teorisi, nazari güç karşısında ameli güç, İbn Arabi'nin sistemlerine girmiş ve özellikle İbn Arabi'nin varlık sorununu incelemeye çalışmış. Dolayısıyla bu biraz daha felsefeye kayan tarzda olsa da hafif orta düzey anlatımı olan bir kitap. Bu yüzden hani ezoterik sistemleri anlatırken bunu bir söyleyeyim dedim. Sen büyük ihtimal kendi kült kitabını söyleyeceksin şimdi. Yok. Diğer kitabını da söyle. Yok. Ha, Ben diğeri gene ezoterik sistemler içinde gerçekte ele alınması gereken ama yanlış düşünülen paganizm, paganizmin kökenleri. Biraz daha paganizmi derli toplu ele alan bir kitap. Çünkü bir konuyu daha sonra Eliade'nin kitaplarında anlatırken söyleyeceğiz. Gerçekten olduğu haliyle ele almak çok önemlidir. Yani yorumun mümkün olduğu kadar dışında kalmak lazım. Bilgiyi saf haliyle ele aldığında yorumlama hakkını bana bırakmış olursun ki bu benim özgürlüğüm olur. Kitaplarda ben buna çok dikkat ederim. Diğer Hermes kitabını sende var mı? yok. Onu da göster. Onu da göstereyim o zaman. Hermes'in toplu tüm çalışmalarının kitabı. Bu üç kaynaktaki verilerin hepsi toplanmış haliyle. Ne yazık ki bunun şu an basımı yok bildiğim Yok, kadarıyla. evet. Yok, İkinci kullanmadım. elde de yok. Bu kitap yok Ben, yani. Niye ben PDF'ini gösteriyorsun? bulmuştum o kitabın. Tamam PDF'i de olur. Bu Evet. Hermes'in birazcık daha derli toplu o elde edilebilecek tüm Hermes'le ilgili kaynaklardan toplanmış bir literatür gibi. Yazar yazar belli mi? Anonim. Yazar belli değil bu çünkü yazar bu kaynak olarak Hermes olduğu için bunu Anladım. toparlayıp da düzenleyenin bir ismi yok. Bunu hatta şey diye de satıyorlardı. Corpus Hermeticum diye de satıyorlardı. Evet, Ege Meta Yani yayınlarından bu IGMT kitap. yayınlarında, evet. Ege Meta'nın. Ben daha önce yazmıştım aslında Ege Meta'ya bunu yeniden basacak mısınız diye ama bir şey söylememişlerdi. Bu 2006 basımı benim elimdeki. Bir daha basacaklar mı bilmiyorum. Hani birkaç kitap tanıtayım dedim. Çok fazla değil. Ha evet o da var. Şimdi en önemli kitaplardan biri, ben Allah'tan buradaymış. Buldum geldim biraz evvel ara verdiğimizde. Kibalyon. Bunun yazarı 3 Inisiye. Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi. Yakın gözlüğü niye çıkarıyorsam. Yazar 3 Inisiye Hermes yayınlarından. Bu kitap hermetik felsefeyle, ezoterik felsefeyle ilgili en önemli kitaplardan bir tanesi. Bunun içinde
7 tane yasadan bahsediyor. Yani hermetik yasalardan bahsediyor. İşte kutupluluk yasası, sarkaç yasası gibi vesaire vesaire. 7 hermetik prensip. Yani zihinsel dönüşüm, bütün, zihinsel evren, ilahi ikilem, bütündeki bütün, tekabül planları, titreşim, kutupluluk ilkesi, ritim ilkesi, nedensellik ilkesi, cinsellik, zihinsel cinsiyet ve hermetik aksiyomlar. Mesela bu şeyleri şey yapıyor, anlatıyor kitap. İnce zaten, çok ince bir kitap ama içindeki bilgi 120 sayfa bir kitap. Ama içindeki bilgi çok ağır. Evet, bir Hakikaten gün istersen oradaki o bilgilere de girelim ama o biraz daha derin bir konuşma olur. Tek tek ele o aldığımız bir tamamen videoda felsefik bir yapabiliriz. konuşma olur. Girebiliriz. Ben keyif alırım. Yani buna girmekten zevk duyarım. Kitabın sadece size ilk cümlesini okuyayım. Hermetik felsefe. Kibalyo'nun ilk cümlesi. Bilgeliğin dudakları anlamayan kulaklara kapalıdır. Aynen öyle. Bir saattir konuşuyoruz işte. Ezoterik felsefe niye inisiyasyonla çalışır? İşte burada bu sözün içinde bunu anlatmış. Bilgeliğin dudakları anlamayan kulaklara kapalıdır. Alim olmak biraz da zalim olmayı gerektirir der. Söyleme bilgiyi, kendini deşifre etme fazladır. Bunu anlatıyor yani. Ama şeydir, hakikaten küçük bir kitap, 100 sayfa bir kitap ama 100 sayfa bir kitap ama şeydir yani, kült bir kitaptır ve anlaşılması hakikaten zordur yani. Ben 4-5 kere okudum, hala anlayamadığım bölümleri var. Böyle söyleyeyim. Bir de bizim ansiklopedik olarak düşün Kült aslında kitabımız. Manly Palmer Hall diye bir yazar var. 1972'de ölmüş. Pardon, 1901'de doğmuş, 1990'da. Bu kitabı 27 yaşındayken yazmış. Tüm Çağların Gizli Öğretileri. Bu kitapla ilgili Kutan Savaşçın Bey, Ezber Bozan TV'de çok güzel bir yayın yaptı. Onu da tavsiye ederim. Seyredin arkadaşlar. Yani bu kitabı anlatıyor. Bu bir ansiklopedi gibi. Yani bir şeye ihtiyaç olduğunda içinde baktığımız bir kitap. Ama çok önemli bilgiler arz ediyor içinde. Yani Gülhaç felsefesini öyle bir anlatmış. Yani ben başka bir yerde bulamadık yani bunu. İçindeki resimler, alegoriler, sembolizmi öyle bir anlatmış. Her konuyla ilgili. Her konu, simya ile ilgili öyle mevzular var içinde. Bu kitabı çok, çok sık göreceksiniz elimizde. Bu kitaptan alıntılar Elementallerden neredeyse adam gibi bahseden tek kitap bu zaten. elementallerden evet tek bahseden bu. Ya sayılardan, Pisagor'un Öklid'in şeyinden bile bahsediyor yani. Öklid'in bulduğu o kuramdan bile bahsediyor. Yani matematikten bahsediyor. Her şeyden bahsediyor bu kitap. Çok değişik bir kitap. Çok da kalın. Yani 700 sayfa. Ya ben çok oldum. Şimdiki fiyatı 350 lira falan herhalde. Ben 66 liraya almışım o zaman. Bu da Mitra yayınlarından. Bu da tavsiye ettiğimiz kitaplardan biri. Evet, ben de Eski. 66 liraya almışım. Aynı senenin basımını aldık galiba. Yani her şey deneyim tabii elbette ama 2008 benimki. bizim de bu yolculuğumuzda yani tabii ki bir birikim var. Zamanında ben de çok kitap okudum ama Kıvanç benden daha fazla okumuştur zannedersem. Ama şimdi garip bir şekilde kitaplara çok yanaşamıyorum. Okusam bile kısıtlı kalıyor böyle. Çok üstüne gidemiyorum. Eski bilgileri tazeliyorum. Bazı kitaplar da ne bileyim önemini mi kaybetti? Bazıları hala çok önemli. Bir şekilde devam ediyorsun. Kıvanç Okey. teşekkür ederim. Ben Bu teşekkür ezoterizm ederim. için. Ezoterizm çok geniş bir bilgi ağı. Çok geniş bir nasıl diyeyim kitaplık. Biz içinden bir cildin birkaç sayfasına ancak girebildik. Yani bu büyük kitaplığın bir cildinin açtık içinden 3-4 sayfasını okuyabildik. Okuduklarımızdan da biz size bir sayfalık bir özet yaptık diyelim. Ee, Yani sürçülisan ettiysek affola. Yine biz böyle bitirelim. Klasik. Elimizde, adımız Hıdır, elimizden gelen budur. Biz bu kadar anlatabildik. Yine bu ezoterizmle ilgili, bu içeride konuştuğumuz konularla ilgili tek tek de ele alacağımız konular olacak. İşte örgütler, Gülhaç'la ilgili bir podcast'imiz var. Onu da koyacağız inşallah kanala. Yani olacak yani bunları da anlatacağız. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.